Post Lobby arkını anlatmadan Thriller Bark yolculuğuna başlayacağımı düşünmemiştiniz, öyle değil mi? Hadi o zaman yelkenler bir kez daha NES Lobby yollarında. Post Lobby arkını anlatırken kesinlikle şu olay şöyle oldu, bu olay böyle şeklinde bir akış görmeyeceksiniz. Onun yerine karakterler üzerinden genel değerlendirmelerimi sizlere aktarıyor olacağım. Ve öncelikle hedefim ise daha ilk sayfadan beni çileden çıkarmayı başarmış olan Usopp karakteri olacaktır. Usopp karakteri ne olurdu sanki Elbaf'a gitmiş olsaydı, tayfada kalacağım diye inatlaşmak yerine? Hadi bunu da geçtim. Usopp şu an Elbaf arkında bile beklemiş olduğumuz ve halen alamadığı buff'ı Post Lobby'de Sogeking olarak kalarak Usopp'a yeniden dönüşmeyerek almış olsaydı sizce de daha iyi olmaz mıydı? Sence de daha iyi olmaz mıydı Eiichiro'da? Yani bir düşünsenize, Usopp'un belki de daha sonradan farkına varmış olacağı, gözlem açısının bile tek işlediği ve en iyi şekilde kullanabildiği kısım sadece ve sadece Sogeking olduğu anlardı. World Government bayrağını yakan, bununla birlikte Robin'i kurtarmak için nişancılık yeteneğini hafif safhada gerçekleştiren bir karakterdi. Yani gerçekten de Post Lobby kısmını daha ilk bölümlerini okurken ve ilerleyen birkaç kısmında da Usopp haliyle karşılaşmış olmak beni kesinlikle çileden çıkardı dostlar. Ah Sogeking, ah. Seni çok özleyeceğim. Usopp'a yeterince sövdüğümüze göre sıra Zoro'yu övmeye geliyor dostlar. Kesinlikle Zoro'yu özellikle bu ark içerisinde takdir ettiğimi söylemem gerek. Çünkü gerçekten de kaptan kavramına olan saygısı olsun ya da en azından Luffy'ye olan sadakati olsun beni yeniden büyülemeyi başardı dostlar. Ki Zoro bile bizimle aynı fikirde. Usopp keşke o adada kalsaydı ya da en azından Elbaf'a kendi başına gitseydi. Yani ne yaparsa yapsaydı, inanın bundan daha iyi sonuçlar elde edebilirdik. Bu yönden Zoro'nun Post Lobby arkı içerisinde göstermiş olduğu bu dirayeti ve tayfaya kustuğu bütün o öfkeyi, kızgınlığı ve disiplin derslerini takdir ediyorum. Zoro, adamsın. Luffy ve Garp'ın barındırmış olduğu dinamizme de bayıldığımı söylemek istiyorum. Özellikle Garp'ın Luffy ile olan bu karşılaşması bana Alabasta arkındaki Ace ve Luffy karşılaşmasını anımsattı içten içe ve bu da beni büyük bir sevinç yağmuruna tuttu. Mutluluktan duygulandığımı da eklemek isterim. Ve bununla birlikte dede ve torunun birbiriyle yaşamış olduğu sürtüşmeyi olsun, intikam duygusunu ya da ödeşme diyebileceğimiz duyguyu da bölümümüz içerisinde görmek beni keyiflendirdi ve Hasır Şapka tayfasında Garp adını duyduğu andan itibaren yaşamış olduğu o korkuyu ve heyecanı da yine görmek beni mutlu etti. Ama beni bu kısım içerisinde en heyecanlandıran ve vay anasını dedirten şeyse Monkey D. Dragon'un bizlere Garp tarafından tanıtılmış olmasıydı. Ama gelin görün ki Eiichiro Oda bunu o kadar absürt ve aptalca bir sahne içerisinde bizlere gösterdi ki ister istemez iyi de Dragon'un vermiş olduğu ciddiyeti sen şimdi bozmuş olmuyor musun diyerek çıldırmış bir şekilde bu kısımları okuduğumu söyleyebilirim. Çünkü Garp büyük Dragon'u bizlere tanıtırken burnunu karıştırıyordu ya. Yani büyük devrimci diyordu. Dünyayı kasıp kavuran, herkesin önünde titrediği Dragon diyordu ve bunu yaparken burnunu karıştırıyordu. Yani gerçekten de çıldırmamak için kendimi
zor tuttu. Yani rakipleri Shanks'i bile torununa anlatırken ki göstermiş olduğu ciddiyetin bir kırıntısını oğlunu anlatırken göstermedi. Yani ben Garp'ın bu absürt ruh halinde muhtemelen asla anlayamayacağım. Yani düşman olarak gördüğün Shanks'ten, Dragon'dan daha çok mu korkuyorsun? Üstelik Dragon'un aslında arka planda göstermiş olduğu eylemler bütünü Shanks'in yaptığından daha fazla. Ama Garp dedem sende de ne güç varmış be. Yani gerçekten bu arktaki kuvvetini ve gücünü gördükten sonra senin prime halini daha çok merak etmeye başladım. Bununla birlikte ey Akainu, gücünün adını da ne güzel çalmışsın be. Monkey D. Dragon'dan da bahsetmişken özellikle Dragon'un oğluna olan öğüdünü okuma fırsatını bulmuş olduğumuz panellerde kesinlikle efsaneydi. Luffy, babanı dinlesen çok iyi olur. Ufak bir dipnot olarak da Koby ve Helmeppo'yu da bu şekilde görebilmiş olmak ve özellikle Koby ve Helmeppo'nun adeta time skip'ten çıkmış bir formasyonda bizlere sunulmuş olması olsun ya da Zoro'yla ve Luffy'yle olan o destansı demeye yaklaşabileceğim ilk mücadele anları olsun, beni tıpkı Dragon'u yeniden görmekle eşdeğer bir biçimde heyecanlandırdı. Bir de ek olarak Koby ve Helmeppo'dan bahsetmişken Koby'nin bizlere anlatmış olduğu Vegapunk gerçeğine de değinmek istiyorum. Yani gerçekten benim için okurken heyecanımın üstüne heyecan katan bir bölüm olmayı başardı bu şekilde post NES Lobby. Çünkü Koby sayesinde hem Vegapunk'ı ilk kez tanımış olurken bununla birlikte Vegapunk'ın icatlarına da ilk kez Koby'nin ağzından şahitlik etmiş oluyoruz. Yani gerçekten Usopp, git Koby'yi örnek al. Yani Koby'nin şu an elinde bulundurmuş olduğu zeka, bilgi birikimi ve bu bölüm içerisinde görmüş olduğumuz gücü bile senin time skip'ine 10 basar. Bu yüzden evet, sen gerçekten de tayfadan ayrılmalıydın. Hazır heyecanımız tap noktadayken de birazcık da duygulanmayalım mı diyerek Robin ve Aokiji buluşmasına geçmek istiyorum. Yani kesinlikle Robin karakteriyle ilgili bu karşılaşma anından sonra söyleyeceğim şeyler var. Lakin öncesinde bu noktaya değinmezsem olmaz. Yani özellikle Long Ring Long Land arkındaki karşılaşmaya nazaran bu gerçekten de ikilimiz için büyük bir karşılaşma oldu. Yani Aokiji'nin Robin'i adeta beni hayal kırıklığına uğratma ve ben senin ne yapacağını biliyorum ve bunu yap. Ama beni de yüzüstü bırakma yoksa senin için geleceğim minimalindeki konuşması olsun ya da Robin'in ona adeta meydan okuyor oluşu. Yani ben manga panellerini okurken adeta heyecandan titredim dostlar. Yani bilmiyorum bu sahne başka türlü nasıl anlatılırdı diye düşünürken bir duvar ortasında iki figürümüzün sağ ve sollu bir şekilde sırt sırta vermiş olduğu o simgesel anlatım muhtemelen benim kafamın içindeki bu soruya en net bir cevaptı ve Eiichiro Oda'nın yine muhtemelen sen daha ne bekliyorsun ki işte al sana büyük trajedi dercesine bana atmış olduğu bir kapaktı. Ek olarak Robin'in özellikle Frankie karakterimizin
tayfaya katılması noktasındaki koşullar altında göstermiş olduğu büyük ve sansasyonel diyebileceğimiz hareketi de yani yine beni heyecanlandırdı. Ve Frank'in de böyle epik diyebileceğim ve trajikomik derecede bir uygulama sonucunda tayfaya katılıyor oluşu, ki başına ödüllük konmasaydı tıpkı diğer tayfa üyelerimizin başına geldiği gibi hani katılır mıydı bilmiyorum, muhtemelen katılmazdı ama yani o ödül yetmezmiş gibi bir yandan da Robin'in ona karşı uygulamış olduğu baskıcı politika demek istiyorum, sansür uygulamam gerekirse, beni güldürmeyi ve etkilemeyi başardı. Bu arada Frank'imiz de hayırlı uğurlu olsun dostlar, Thousand Sunny ile birlikte. Ve bu şekilde bir kez daha gelelim büyük heyecan doruğuna. Shanks ve Beyaz Sakal'ın buluşması. Şimdi aslında beni bu noktada heyecanlandıran sadece Shanks ve Beyaz Sakal'ın gemilerinin açık denizde buluşmuş olması ya da büyük bir toplantı edasının oluşması değil. Burada öncelikle güncel bölümler içerisinde de artık adını iyiden iyiye hissetmiş olduğumuz haki kavramının ortaya çıkması da beni bu buluşmada muhtemelen vay canına dedirten bir noktaydı. Çünkü zaten öbür türlü alt tarafı iki karşı korsan tayfası bir şekilde açık denizde buluşuyor ve ortak düşmanları olarak nitelendirdiğimiz Marshall Dietrich namı diğer Kara Sakal hakkında konuşuyorlar. Daha doğrusu Shanks onu uyarmaya çalışsa da Beyaz Sakal tabii ki de kendi bildiğini her daim okuduğu için yani sen kim köpek ayağı çekerek adeta onu başından savuyor. Yani bunun aman aman çok da büyük illaki heyecanlanabilecek bir noktası sadece iki karakterin kendine has ağırlıklarıdır. Bunu da bu şekilde dile getirmiş olayım ama haki kavramıyla tabii ki de tanışmamız benim açımdan en azından büyük bir heyecan noktasını en azından minik ölçekte oluşturdu. Bu arada Beyaz Sakal'ın bahsetmiş olduğum umursamazlığı ve bana göre ukala tavrının sonunu zaten hepimiz biliyoruz. Yani evet kesinlikle Kara Sakal'a sen ahlak dersi veriyorsun değil mi? Yani veriyorsun. Biz bunu zaten az buçuk ilerleyen dönemlerde biliyoruz da sen daha bilmiyorsun. Yani babalık sen göreceksin. Ve geldik fasulyenin faydalarına dostlar. Blackbeard ve Ace'in kapışması. Blackbeard'la olan mücadelesi, o savaş anları, Blackbeard'ın kendi şeytan meyvesini tanıtma bölümleriyle birlikte gücünü had safhada kullandığı kısımlar. Bununla birlikte çekim kuvvetiyle Ace'i çekmeye başlamış olduğu kısımlar beni heyecanlandırdı. Bununla birlikte yine Ace'in Blackbeard'ın karanlık meyvesine karşı kullanmış olduğu karşı ataklar da yine beni mutlu etti. Hatta o büyük patlama anları adeta Blackbeard bu da sana kapak olsun der gibi bir hamleydi ve beni büyük bir oranda etkiledi. Ama şunu da söylemem gerekiyor ki görünen köy kılavuz istemiyormuş dostlar. Çünkü Ace'in tavır ve duruşu bu arkalardan beri belliymiş. Yani o uslanmaz ya da hani bir kere de bir gram aklını kullanayım mı acaba ama gerek yok ya duruşu burada bile kendini net bir şekilde gösteriyor desem yeridir. Yani Ace evet sana da Beyaz Sakal'a söylediğim şeyi söylemek istiyorum. Evet sen Beyaz Sakal'ı korsanlar kralı yapacaktın değil mi? Evet. Sana da bu konuda bol şans büyük bir ölçüde çünkü ihtiyacın olacak. Yani senin sonunu da az buçuk hepimiz biliyoruz.
Ama sen bilmiyorsun. Hani göreceksin. Ama şimdiden sana bol şans diliyorum. Bununla birlikte Blackbeard'da 2 çift lafım olacak. Blackbeard sen bayağı büyük yerlere gidiyorsun. Hani Ace'e nazaran daha istikrarlı bir davranış sergiliyorsun. Bir de ilerleyen bölümlerde senin One Piece borsan da artıyor. Onu da şimdiden ben haber edeyim. Yani sen şimdi bilmiyorsun ama muhtemelen daha sonra ya da belki biliyorsundur. Bize söylemediğin için biz de bilmiyor kabul ediyoruz seni. Ama öğrendiğinde diyelim artık lafı buraya kadar getirdiğim için yani gücüne güç katacaksın gibi duruyor diye küçükten sana da çıtlatayım. Sen de bunu buradan duymuş ol Blackbeard. Bu şekilde dostlar Pausanias Lobby arkını da kapatmış bulunmaktayız. Yer yerde Usopp'a gömdüm arkadaşlar. Pişman da değilim. Yani hatta Pausanias Lobby arkını okumamdaki büyük sebeplerden bir tanesi de muhtemelen Usopp'a gömmekmiş olarak kabul ediyorum. Bu arada kanala da abone olmayı unutmayın. Yani o kadar emek harcıyoruz. Bir aboneliğinize bir beğeninizde alırım dostlar. Yepyeni bölümlerde görüşmek üzere.